Tatile gittiğim zaman muhabbet kuşum evde tek başına durabilir mi? Yemini ve suyunu doldurursam kaç gün dayanabilir? Onu bırakmam gerekirse kafes düzeni nasıl olmalı? Evet, her zaman olmasa da bazı dönemlerde karşılaşabileceğimiz önemli sorulardan bazıları. Ve kuşumuzu emanet edeceğimiz kimsemiz de yoksa bu sorulara kesinlikle cevap bulmalıyız. Gelin şimdi bu konuyu kuşlarımızın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları bakımından değerlendirelim. Bildiğiniz gibi muhabbet kuşları farklı karakterlere sahip sosyal canlılardır. Eşleriyle, arkadaşlarıyla ya da bizlerle duygusal bağlar kurabilirler. Zamanla artan bu bağ koptuğu zaman da strese girebilirler. Bize alışkın olan kuşumuzu uzun süreli evde bıraktığımız zaman da aynı etki yaşanabilir. Çaresizlik hissine kapılan kuşumuzun yeme ve içme düzeni bozulabilir. Hareketli ve neşeli olan günlerin yerine mutsuz ve hareketsiz geçecek olan günler alır. Bu da kuşumuzun bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara açık hale getirir. Bu nedenle alışkın olan kuşlarımızı uzun süreli evde bırakmamalıyız. Henüz alışkın olmayan ve bizden korkan kuşlarda ise durum tam tersidir. Bizim varlığımızın aksine yokluğumuzda kendisini daha rahat hissedecektir. Ancak bize olan bağlılıktan kaynaklı stres yaşanmasa da yalnızlıktan kaynaklı stres durumu yaşanabilir. Boş bir odada tek başına 3-4 gün kalması mutsuzluk ve iştahsızlığa sebep olabilir. Bu kuşlarımızı da eğer alıştırma aşamasında değilsek tek başına yaşamaya mahkum etmemeliyiz. Yanına iletişim kurup oyunlar oynayabileceği bir arkadaş almalıyız. Çift kuşlarımızı ise yalnız kalma durumu pek etkilemiyor. Birbirleriyle ilgilendikleri için 3-4 günlük süre boyunca ruhsal açıdan çok fazla etkilenmeyeceklerdir. Psikolojik açıdan yaşanabilecek olasılıkları öğrendiğimize göre şimdi de yeme, içme ve güvenlik gibi ihtiyaçlar bakımından değerlendirelim. Muhabbet kuşlarımızın yemiş olduğu yemleri ve suları belli aralıklarla değiştirmemiz gerekir. Değişmeyen yemler bayatlayarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir. İçine karışan ağız sıvıları ve dışkılar nedeniyle bakteriler için elverişli hale gelebilir. Aynı şekilde günlük olarak tazelenmeyen içme suları da bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir. İşte evde kalan kuşlar için en çaresiz kalınan konu da budur. 3-4 gün boyunca evde kimse olmadığı için aynı yemi ve suyu tüketmek zorunda kalırlar. Yemlik üzerinde biriken kabuklar nedeniyle yemlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Sulukta yaşanabilecek sızıntı nedeniyle susuz kalabilirler. Bu süreçte yeme içmenin dışında bir de güvenlik sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarımız oldukça meraklı ve incelemeyi seven canlılardır. Sürekli objelerle oynayarak vakit geçirmeye çalışırlar. Bu merak duyguları beklenmedik kazalara yol açabilir. Örneğin geniş aralıklı kafes telleri varsa kafaları teller arasına sıkışabilir. Kafes içindeki potansiyel oyuncaklara ayakları ya da kanatları sıkışabilir. Kafes tüllerine ya da kafes tülündeki iplere ayakları takılabilir. Ve kimse olmadığı için çaresiz bir şekilde kalabilirler. Isıtıcı olmayan odalarda soğuk hava nedeniyle hasta olabilirler. Açık kalan kapı ya da pencere nedeniyle cereyana maruz kalabilirler. Kapatılmayan perdeler nedeniyle doğrudan güneş ışığına maruz kalabilirler. İşte bu tarz durumları yaşamamak için onlara güvenli ve tüm ihtiyaçlarının olduğu bir ortam hazırlamalıyız. Kuşlarımızın sıkışma olasılığı olan girintili çıkıntılı oyuncakları tespit ederek kafesten çıkarmalıyız. Kuş sayısı, yem tüketim miktarı ve kalacakları süreye göre kafese uygun sayıda geniş yemlikler yerleştirmeliyiz.
sulukta yaşanabilecek sızıntı ihtimallerine karşı yedek suluklar yerleştirmeliyiz. Ayak ve tırnak takılmalarını önlemek için kafeste bulunan kafes tülünü çıkarmalıyız. Müdahale edemeyeceğimiz için ishale neden olabilecek meyve ve sebze gibi yiyecekleri kafese koymamalıyız. Hasta olmamaları için kuşlarımızın bulunduğu odayı 27 derece oda sıcaklığına sabitlemeliyiz. Strese girmemeleri için kafeslerini gün ışığı alan aydınlık bir odaya koymalıyız. Kuşumuzun bulunduğu yere güneş ışınları doğrudan gelmemeli. Bu süreçte canlarının sıkılmaması için kafese zararsız ve değişik oyuncaklar yerleştirebiliriz. Kendilerini yalnız hissetmesinler düşüncesiyle radyo ya da televizyon gibi cihazları açık bırakmamalıyız. Başta onlar için güzel gelen radyo ve televizyon sesi bir süre sonra rahatsız edici olabilir. Uyku problemlerine ve strese yol açabilir. İmkanlarımız elverişli ise kuşlarımızı gözetlemek için canlı izleme ve konuşma imkanı sağlayan Wi-Fi kameralar yerleştirebiliriz. Bu sayede kuşlarımızın anlık durumlarını öğrenme fırsatı bulabiliriz. Tabii ki ne kadar önlem alsak da beslenme konusundaki riskler devam ediyor. Ve yalnız kaldıkları günler uzadıkça sadece beslenme konusunda değil, diğer bütün riskler de artarak devam ediyor. Bu nedenle kuşlarımızı 3-4 günden fazla evde tek başına bırakmamalıyız. Eğer iyi bakabileceğini düşündüğümüz kişiler varsa kuşlarımızı onlara emanet etmeliyiz. Gittiğimiz yere götürme şansımız varsa mutlaka yanımızda götürmeliyiz. Bütün bunlara dikkat edersek kuşlarımızın evde kalma konusunda yaşanabilecek olasılıkları da en aza indirmiş oluruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.